Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün kabak tatlısı pişirmenin muhteşem bir yönteminden bahsetmek istiyorum. Öyle güzel bir yöntem ki fırınınızda asla batmıyor. Tarifimizin yapımına geçelim. Burada 1 kilogram soyulmuş bal kabağımız var. İşte patates doğrama aparatıyla kabaklarımı doğruyorum. Şöyle şu büyüklükte, yani aşağı yukarı yumurta büyüklüğünde diyeyim size, parçalar doğruyorum. Kabağımızı bu büyüklükte doğradıktan sonra hemen üzerine şekerini ilave ediyorum. 1 kilogram bal kabağı için klasik su bardağıyla 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekerini az sevenler için, ben böyle çok şekerli sevmiyorum diyenler için 1,5 su bardağı da olur. Bunu da belirtmek isterim. Ama 2 su bardağı tam iyi gelen ölçüdür. Hatta ben de 1,5 su bardağından az fazla ilave edeceğim. 2. su bardağından şu kadarını bıraktım. Kabağımın üzerine streç filmimi çektim. Bu şekilde 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle üzerine temiz bir bez örtüyorum. Şekerleri eriyecek, birazcık sulanacak. Kabaklarımız tam 1 saattir dinleniyor. Artık açıyoruz. Bakın bir miktar sulanmış. Şekerleri hafiften erimeye başlamış. Zaten ihtiyacımız olan şey de birazcık sulanmasıydı. Şimdi strecini çıkartıyorum. Hazırlamış olduğum fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim. Onun üzerine de şöyle bir fırın torbası, fırın poşeti açıyorum. Bütün kabaklarımı fırın poşetinin içerisine dolduruyorum. Tabağımın dibinde kalan tüm şekerleri kabaklarımın üstüne sıyırıyorum. Ve fırın poşetinin ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle içerisinden çıkan bağlama aparatı oluyor. Onunla şöyle sıkıca bağlıyorum. Tek sıra olacak şekilde tüm kabaklarımı poşetin tabanına yayıyorum. Kürdan yardımıyla poşetin üzerinde delikler açıyoruz. Bu şekilde buharlaşan havanın çıkmasına yardımcı olmuş oluyoruz. 220 derecelik önceden ısıtılmış fırına kabaklarımızı pişmeye koyuyoruz. Kabaklarımız tam 40 dakikadır pişiyor. Bakın hiç su eklememiştik. Ne kadar sulanmış. Onu size göstermek için fırının kapağını açtım. Bir miktar daha pişmeye ihtiyacı var. Pişmeye devam edecek. Tatlımı 1 saat 10 dakikanın sonunda fırından çıkarttım. Bakın nar gibi kızarmış. Şimdi servis edeceğimiz tabağa alacağız. Size ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Kabak tatlımız lokum gibi pişmiş gerçekten. Bakın şöyle üstleri güzel güzel kızarmış. Şöyle poşetin içerisinde közlenmiş gibi olmuş. Zaten bu şekilde kızardığı zaman güzel oluyor. Böyle yumuşar yumuşamaz fırından çıkarırsanız haşlanmış kabak gibi olur ve o şerbetini içine çeke çeke uzun uzun pişmediği için o kadar lezzetli olmaz. Ama böyle uzun uzun pişip böyle üzeri közlenmiş gibi olursa inanın lokum gibi oluyor. Bakın gerçekten çok güzel pişmiş. Tatlımızı dinlendikten sonra servis ettik. Üzerine ceviz, fıstık, tahin, ne isterseniz ilave edip tüketebilirsiniz. Lokum gibi oldu gerçekten. Pişerken evi böyle o kadar güzel kokular sardı ki. Bal kabağının tatlısını bu şekilde yapın. İnanın sevmeyenler bile bayıla bayıla yiyecek. Şeker oranı da ne az ne fazla, tam ayarında olmuş gerçekten. 2 su bardağından biraz eksik, 1 kilogram kabak için tam iyi geliyor. Size de tavsiyemdir. Tabii ki damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dokusunu da göstermek istiyorum. Resmen ağızda eriyor. Tek kelimeyle böyle lokum gibi. Bakın. Şerbetin içine o kadar güzel çekmiş ki. Muhteşem bir tadı var. Üzerine tahin ekleyip yemeyi ben çok seviyorum. Siz bu şekilde sade de tüketebilirsiniz. Bakın şöyle. Yumuşaklığını size göstereyim. Dokunduğunuzla eriyor zaten. Bakın yumuşacık gerçekten. Adeta bağımlısı olabilirsiniz bu kabak tatlısının. Hem de dediğim gibi pişirmesi oldukça pratik. Ön pişirme yapmıyoruz. Fırınımız kirlenmiyor, tepsimiz kirlenmiyor. Daha ne olsun? İnanın pişirmesi gerçekten çok pratik fırın poşetiyle. Tutturmama ihtimaliniz hiç yok. Siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ve de bundan sonraki videolarımdan, tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.